IGV Akademi'nin 1. bölümüne hoş geldiniz. Burada IGV 101 yani IGV nedir onu öğreniyor olacağız önce. Daha sonrasında da sunduğumuz structure'daki takım liderlerinin iş tanımlarını öğreniyor olacaksınız. Öncelikle kendimi tanıtayım. Benim adım Ece. MCVP IGV olarak görev alıyorum genel merkezde diyebilirim. Öncelikle Global Volunteer nedir? Global Volunteer aslında IZE'in sunduğu ve en popüler programlarımızdan bir tanesi olan ekstra bir özellik sunmayan bir program. Bu programda aslında bizim yapmaya çalıştığımız şey gençlerin liderlik özelliklerini katıldıkları cross cultural yani farklı kültürlerle bir arada oldukları gönüllü deneyimlerle sağlıyor oluyoruz. Bu gönüllü deneyimler yurt dışında hem kendilerini hem de dünyayı geliştirmeleri için sağladığımız bir fırsat diyebilirim. Peki IGV bu konuda spesifik olarak ne yapıyor? IGV'nin açılımı Incoming Global Volunteer yani gelen taraflı gönüllülük stajları diyebilirim. IGV aslında aynı experience'ı, bahsettiğim az önceki experience'ı insanlara Türkiye'de sunuyor. Yani yurt dışından insanların Türkiye'ye gelip Türkiye'yi ve kendilerini geliştirmek için bir fırsat bulduğu yer diyebiliriz. Bu projeler 17 tane Birleşmiş Milletler'in belirlemiş olduğu kalkınma hedefi var. Bu kalkınma sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun olarak gerçekleşiyor. Ve bunları sağlarken bizim sağlamamız gereken 16 tane exchange standardımız var ve 8 tane partner standardımız var. Biz bu 16 tane exchange standarttan 12 tanesine, 8 tane partner standartında 8'ine aslında sahibiz ve bunlar bizim sorumluluğumuzda gerçekleşiyor. Bahsettiğim exchange standartlar bu şekilde, bahsettiğim partner standartlar da bu şekilde. Peki takım liderleri JD'sine geçelim. Takım liderlerinin ne gibi JD'leri var? Burada size 3 tane takım liderliği pozisyonundan bahsediyor olacağım. Birincisi Partners. Partners genel olarak, basic olarak yapmaya çalıştığı şey açtığımız projelere ya da bir projeyi açmadan önce bu projelere uygun enabler'ları bulmak ve bu enabler'ların proseslerini gerçekleştirmek. Takım standartlarından sorumlu her zamanki gibi, direkt olarak partner standartlarından sorumlu, market analizi yapıyor olması gerekiyor. Market analizini gerçekleştirip bu market analizi sonucunda çıkardığı cold call'ları yani listeleri arıyor olması gerekiyor. Günlük olarak da follow-up'ın yapılıyor olması gerekiyor. Yani ne oldu, süreç nasıl ilerliyor. Onun dışında e-mailler oluşturup bu e-mailleri yolluyor olmaları gerekiyor partnerlere. Meetinglere katılmaları, görüşmelere katılmaları, bu görüşmeleri maillerle desteklemeleri gerekiyor. Onun dışında partner standartları kesinlikle bu sırada implemente ediyor olması gerekiyor. Ve asıl amaç dediğim gibi yeni partner kazanmak. Artı olarak takım liderlerinden sorumlu tabii ki de bu takım liderlerine de aynı şekilde external relations yani dış ilişkiler konusunda bilgilendiriyor olması, eğitiyor olması gerekiyor. Aslında bir proje bittikten sonraki CRM'lerden yani bu partnerlerin yeniden kazandırılmasından, bu partnerlerden feedback alınmasından da sorumlu. Aynı şekilde referans alması bu partnerlerden ve bu referansları diğer meetinglerde, diğer görüşmelerde kullanıyor olması gerekiyor. Artı olarak sponsorluktan sorumlu, bunun için araştırma yapıyor olması, görüşmelere gidiyor olması ve kontratları imzalıyor olması gerekiyor. Son olarak da bahsedebileceğimiz şey aslında projelerin ihtiyaçlarını analiz edip bu proje ihtiyaçlarına göre de görüşmelere gidiyor olması ve raise yapıyor olması gerekiyor. İkinci bir taraf aslında consideration. Consideration tarafı da tamamen eşleşme yapan taraf olarak düşünebilirsiniz. Yine basic olarak team standartları tabii ki de her takım liderinde olduğu gibi burada da var. Ve direkt olarak attraction ve consideration phase'inden sorumlu aslında customer flow'un ve burada da mutlaka preparation phase'ine align bir biçimde ilerliyor olması gerekiyor. Peki nedir bu preparation phase'inde align bir biçimde gidiyor olması gereken standartlar? Expectation setting, job description, opportunity benefits. Bu sayede EP buraya geldiğinde ya da daha doğrusu EP ile ilk iletişime geçtiğimiz andan itibaren EP'nin buraya geldiğindeki tecrübesine dair aslında beklenti yönetimini gerçekleştiriyor olmamız gerekiyor. Tam olarak ne yapıyor derseniz consideration takım lideri, bütün application'ları Expo'da kontrol etmeli, düzenli olarak ve bunun aslında bir saatte bir en azından gerçekleşiyor olması gerekiyor. Her bir başvurana 1 saat içerisinde ulaşılmasını sağlaması gerekiyor. Bu başvuruların hepsinin 24 saat içerisinde mülakata alınıyor olması gerekiyor. Ve bu mülakat sırasında proje ve lokal hakkında gerçekliklerin, realitelerin interview sırasında, video call sırasında aslında EP'ye bildirilmiş olması gerekiyor. Türkiye olarak biliyorsunuz ki biz video call yoluyla ilerlemeyi tercih ediyoruz. Bu video call sırasında aslında EP'nin de
bunlara hazırlanması, bunlar tarafından bilgilendirilmesi gerekiyor. Onun dışında EP'nin statüsü değiştiğinde, yani bir EP applicant konumundan accepted konumuna geçtiğinde ya da applicant konumundan rejected konumuna geçtiğinde hem EP'nin kendisi hem de EP menajeri bunun hakkında bilgilendirilmeli. Bu da maksimum 36 saat içerisinde gerçekleştiriliyor olması gerekiyor. Bunun dışında OGV tarafıyla kesinlikle bir code delivery içerisinde olmalı. Yani accepted olduktan sonra bir EP approve olabilmesi için aradaki zamanı olabildiğince kısaltmak için stratejiler üretmesi ve bu stratejileri uygulaması gerekiyor. Bir EP'nin de 5 gün içerisinde maksimum approve konuma gelmiş olması gerekiyor. Approve olduktan sonra bir EP ona invitation letter'ı ve expectation setting booklet'i mutlaka bir gün içerisinde atılmalı ve EP'nin statüsü çeşitli sistemlerde, kullandığımız çeşitli sistemlerde değiştiriliyor olmalı. Bunda Podio ve Spreadsheet'i düşünebilirsiniz. Kendi lokalinizde kullandığınız diyebilirim. Son olarak Preparation ve Experience takım liderinden bahsedelim. Preparation ve Experience takım lideri Consideration bıraktığı yerden alır. Burada direkt olarak Preparation, Experience ve Post Experience standartlarından sorumlu. Yine de söylemeye gerek dahi duymuyorum ama team standartlarından da sorumlu olduğunu belirtmeye gerek bile yok aslında. Ve bu aşamada aslında bu standartların arasında olan accommodation, işte job description ve işte development spaces'ların hepsinden sorumlu olan takım lideri olarak düşünebilirsiniz. Burada da approve olduktan sonra bir EP'yi maksimum bir gün içerisinde iletişimi geçirmiş olmasından başlayıp aslında EP evine dönene kadar ki bütün süreçlerden sorumlu bir takım, hatta evine döndükten sonraki debrief sürecine kadar sorumlu bir takım lideri olarak düşünebilirsiniz. Burada en önemli şeylerden bir tanesi kesinlikle karşı tarafta co-delivery içerisinde olmak, yani OGV tarafıyla. Bu da şöyle ki Personal Goal Setting, Insurance, OPS ve debrief'in yapıldığından emin olmak için aslında OGV tarafıyla sürekli olarak konuşup bu EP'lerin durumunu takip eden kişi olarak düşünebilirsiniz. Approve olduktan sonra bir EP ve realizasyon sırasında ve after realizasyondan sonraki bütün süreçlerden sorumlu diyebiliriz. Hatta realizasyon sırasında materyal toplamadan, fotoğraflar, videolar, bloglar toplamaktan sorumlu olduğunu söyleyebilirim. Bunun da sebebi aslında daha sonrasında bu materyalleri hem partnerlerle, yani enabler'larla hem de ayar partnerlerle görüşürken kullanabiliyor olması ve burada yani önemli şeylerden bir tanesi de EP'nin proje sırasında yaşadığı sıkıntılarda EP'ye yardımcı ve destek olması standartlar çerçevesinde. Şimdi nelerden bahsettik? Çok hızlı bir biçimde bahsediyor olacağım size. Öncelikle kendimi tanıttım. Daha sonrasında GV'nin ne olduğunu söyledik. Ondan sonra GV ne yapardan bahsettik. Sonrasında size Exchange standartları gösterdim ve partner standartları gösterdim. Sonrasında da takım lideri JD'lerinden bahsettik. Bu JD'ler arasında Partners, Consideration ve Prep Experience takım liderlerinin aslında görev tanımlarından bahsettim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin.